Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir süre ara vermiştik. Şimdi gümüşle tekrar analizlere başlayalım. Son yaptığım analizde gümüşte ne demiştik? Şurada bir kanal hareketimiz vardı. Kanal içinde hareket ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda bunun bir kırılımını gördük fakat bu bir fake kırılım olarak kaldı. Bir likitte tuzağı olarak kaldı ve satışa döndü. Burada dikkat etmemiz gereken seviye bakın şu son düşüşün %61.8'inin geçtiği bölgeydi. 30.85 seviyesi. Burada da fiyat 30.88'den tekrar satış alarak sert bir dönüş yaşadık. Bunu hemen hemen her bu trend çizgilerinin kırılımında söylemişimdir. Trend çizgisinin kırılması yeterli olmaz. Yukarıdaki direnç bölgelerin geçildiğini görmemiz gerekir. Burada da en son analizde 31.20, 31.18 direncinin kırıldığını görmemiz gerekiyor demiştik. Fakat bu tarz bir kırılım gelmeden bir likitte tuzağı atarak sert satışlara döndük. Burada da şu an için bir çift dip oluşma ihtimali var. Bunun teyidini almamız için gene 31.18'in, 31.20'nin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde aşağıda 28.50, 28.30 desteği gündemde olmaya devam edecek. Bunu da gene haftalık ve günlük grafiklerden hatırlayacak olursak 2020 yılında oluşan bir direnç bölgemiz vardı. 30-28-30 aralığından geçen bu direncin kırıldığı ve şu anda destek olarak çalıştığı bir süreç yaşıyor olabiliriz. Ancak 28-36 kapanışlar almamamız gerekiyor. Gene günlük grafiklerden baktığımızda şurada 2 günlük bir dinlenme süreci yaşandı. Burası da önemli. Bu da 27-97 bölgesi. Kısacası burada 28 dolar altında kalıcı olmadığı sürece kırılan direncin destek olarak çalıştığı ve yükselişe devam edilen bir süreç yaşarız. 28 dolar altı hareketlerde ise 22 dolarlardan başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırı olan 26-13-25,5 dolar seviyeleri gündeme gelecek. Bu da şu son talep kadar arzın geldiği ve piyasanın yataya döndüğü bir süreci bize gösterir. O nedenle önümüzdeki günlerde 28 dolar altında kalıcı olup olmadığımız oldukça önemli olacak. Yükselişlerin devamı ve o bahsettiğimiz 43 dolarlar 50 dolar hedeflerinin gündemde olması için önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da gene hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Aşağıda önemli gördüğümüz 2150 dolarlardan başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırı olarak belirlediğimiz 2265-2258 desteği oldukça önemli. Bu destek korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak şu an için yatay bandı takip ediyor olacağız. Burada yukarıda önemli gördüğüm direnç bölgeleri öncelikle bakın şu son yükselişte %50'den bir satış aldık. Bu da 2368 seviyesi. Bunun da üstünde gene %61.8 seviyesi var. 2386'nın geçtiği. Fakat gene gelen şu geçmişten gelen bir direnç bölgesi de var. Dolayısıyla burada 2386-2395 direnci kırılmadığı sürece şu son düşüşün tepkisini yaşadığımız bir süreç yaşanır. Bu dirençlerin geçilmesiyle de bakın burada bir çanak formasyonu oluşma ihtimali var. Ancak bunun gene fincan kulp formasyonuna dönüşme ihtimalini konuşacağız bu tarz bir hareket gelecek olursa. Dolayısıyla yukarıda 2450 aşağıda 2258 aralığında oluşan paternlere göre burada yönümüzü netleştirmeye çalışacağız. Bu yatay bandın kırılımına göre de çeşitli işlem stratejileri oluşturulabilir. Ancak şu an için yukarıda 2368, aşağıda ise 2258 önemli destek direnç bölgelerimiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak rasyoda da hatırlarsanız şu düşüşün maksimum tepki sınırı olan yukarıda 82.18 81.30 bölgesini takip ediyorduk. Bu bölge geçilmediği sürece rasyoda da bir tepki sürecinde olduğumuz ve tekrar düşüşe geçebileceğimiz bir süreç yaşanır. Bu da özellikle gümüşün yükselişinin bir düzeltmesini yaptığı o kırılan
taban direnci destek olarak çalıştırdığı süreci bize gösterecektir. 82.18 üstünde kalıcı olmadığı sürece rasyo, gümüşte düzeltmesini yaptı ve yükselişine devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Buradan platine geçecek olursak, platinde de bakın şu son düşüşün bir tepkisini verdik. %50'den tekrar satışa dönüyoruz. Burada bir üçgen formasyonu oluşacak mı diye bakıyorduk fakat bakın şu an desteği kırılıyor. Ancak şurada tekrar hemen bunu hatırlatayım, bakın şu dip kırılmadığı sürece, 979 altına inmediği sürece bu kırılım gene bir likitte tuzağı olarak kalma ihtimali var. Yukarıda ise 1020 geçilmediği sürece gene yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç aslında. Dolayısıyla evet, şu an bakın satışlar derinleşiyor ancak 979 altında kalıcı olduğunu görmeyi beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Burada bir likitte tuzağa atıp tekrar yükselişe geçme ihtimali var. Daha uzun vadeli bakanlar içinse yukarıda 1030 ve 1048 bölgesi önemli olacak. Bu bölgenin geçilmesi 1095'lerden başlayan bu satışın tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecektir. Ve 1095'lerin de kırılıp alımların güçlendiği bir süreç yaşanabilir. Ancak kısa vadeli şu yatay bandı takip edelim. 1020, aşağıda da 979. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda en son hatırlarsanız şu dip bölgede alım yapılabilir demiştim. Hatta 1800'lü seviyelerdeyken başlamıştık analizlere. İlk defa burada bir pozitif söylemde bulunmuştum. Ve gene bu bölgeden oldukça güçlü alımların geldiğini gördük. Fakat bu alımlar bakın şu son düşüşün, 1044'lerden başlayan düşüşün maksimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaştı. Bu tepki sürecine baktığımız zaman da 860'lardan başlayan yükselişin de gene maksimum düzeltme sınırından bakın %61.8'inden destek bulup alıma geçti. Dolayısıyla burada gene şu yatay bandı bize gösteriyor. Önemli olarak yukarıda 980 üstü kalıcı olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda ise 895'in kırılması tekrar burada satışların derinleşme ihtimalini gündeme getirir. Dolayısıyla evet, şu an için paladyumda pozitif bir görünüm var. Bakın son oluşan dibin bir önceki dibin üstünde oluşması ve bunun da maksimum düzeltme sınırından güçlü alımların gelmesi oldukça pozitif. Ancak yukarıda 980 üstüne de yerleştiğini görmemiz gerekir. Bu takdirde de ana hedefimiz yukarıda tekrar 1044'ler olacaktır. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa tekrar bu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre analizimizi güncelleriz. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde oldukça güçlü bir alım takip ettik. Yukarıda 85 dolar üstüne şu an için yerleşmeye çalışıyor. Bakın şu son yükselişe baktığımızda aşağıda 84-83-63 bölgesi korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini dahi yapamadığı, güçlü durduğu bir süreci bize gösterir. 83-63-6 kapanışlar bir düzeltme sürecine girildiğini ve minimum 82,5'lara doğru satışların devam etmesi, maksimum ise aşağıda 80-50-79,5, 80,5-79,5 aralığına kadar devam etmesi anlamına gelecek. O nedenle şu destek bölgesi oldukça kritik. 84-83-60 kırılıyorsa burada bir düzeltme başlar. Aksi takdirde tepede yatayda güç topladığı ve yükselişe devam edeceği bir süreç takip edilir. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.